Manik depresyon olarak da bilinen bipolar bozukluk, kişinin ruh halinde yükselmeler ve alçalmalar gösteren ve uyku, enerji, düşünce ve davranışlarına değişiklik getiren bir rahatsızlıktır. Bipolar bozukluğu olan kişiler kendilerini aşırı mutlu ve enerjik hissettikleri dönemlerle çok üzgün, umutsuz ve halsiz hissettikleri dönemlere sahip olabilirler. Bu dönemler arasında genellikle normal hissederler. İnişleri ve çıkışları ruh halinin iki kutbu olarak düşünülebilir. Bu yüzden buna bipolar bozukluk denir. Manik kelimesi bipolar bozukluğu olan birinin aşırı heyecanlı ve kendinden emin hissettiği zamanları tanımlar. Bu duygular ayrıca sinirlilik ve dürtüsel veya pervasız karar vermeyi içerebilir. Mani sırasında insanların yaklaşık yarısında sanrılar veya halüsinasyonlar olabilir. Hipomani, kişinin sanrıları veya halüsinasyonları olmadığı ve yüksek semptomlarının günlük yaşamlarına müdahale etmediği daha hafif mani semptomlarını tanımlar. Depresif kelimesi kişinin kendini çok üzgün veya depresif hissettiği zamanları tanımlar. Bu semptomlar büyük depresif bozuklukta veya birinin asla manik veya hipomanik atak geçirmediği bir durum olan klinik depresyonda tanımlananlarla aynıdır. Bipolar bozukluğu olan çoğu insan manik veya hipomanik belirtilerden çok depresif belirtilerle daha fazla zaman harcar. Bipolar bir bozukluk. Bu tipte en az bir hafta süren veya tıbbi bakıma ihtiyaç duyacak kadar şiddetli, manik dönemlerle birlikte aşırı düzensiz davranışlar sergilenir. Ayrıca genellikle en az 2 hafta süren aşırı düşüş dönemleri de vardır. Bipolar 2 bozukluk. Bu tipte düzensiz iniş çıkışlar olur, ancak bipolar bir kadar aşırı değildir. Siklotimik bozukluk. Bu tip yetişkinlerde en az 2 yıl, çocuklarda ve gençlerde bir yıl süren manik ve depresif davranış dönemlerini içerir. Belirtiler bipolar bir bozukluk veya bipolar 2 bozukluk kadar yoğun değildir. Dönemlerin şiddeti kişiden kişiye ve zamanla değişebilir. Az ya da çok şiddetli hale gelebilir. Aşırı mutluluk, umut ve heyecan, neşeli ruh halinden aniden sinirli, öfkeli ruh haline geçme, huzursuzluk, hızlı konuşma ve zayıf konsantrasyon, artan enerji ve daha az uyku ihtiyacı, alışılmadık derecede yüksek seks dürtüsü, büyük ve gerçekçi olmayan planlar yapmak, daha az iştah gibi durumlar manik dönem belirtileridir. Üzüntü, enerji kaybı, umutsuzluk veya değersizlik duyguları, bir zamanlar sevdiği şeylerden zevk alamamak, odaklanmada zorluk, unutkanlık, yavaş konuşmak, daha az seks isteği, kontrol edilemeyen ağlama, sinirlilik, uykusuzluk, ölüm veya intihar düşünceleri depresif dönem belirtileridir. Bipolar bozukluğun tek bir nedeni yoktur. Bazen sadece genetik olabilmekle birlikte beynin gelişme şekli de bu rahatsızlığa sebep olmada bir rol oynayabilir. Ancak bilim insanları nasıl ve neden olduğunu henüz tam olarak belirleyememişlerdir. Genellikle geç ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde başlar. Nadiren çocuklukta daha erken olabilir. Erkeklerin ve kadınların buna sahip olma olasılığı eşittir. Kadınların bir yıl içinde 4 veya daha fazla farklı ruh hali dönemi yaşayan hızlı döngü yaşama olasılığı erkeklerden biraz daha fazladır. Kadınlar ayrıca bipolar bozukluğu olan erkeklerden daha fazla depresyonda zaman geçirmeye eğilimindedirler. Bipolar bozukluk genellikle kadınlar için yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişir ve bipolar bozukluk 2'ye sahip olmaları ve mevsimsel ruh hali değişikliklerinden etkilenmeleri daha olasıdır. Bipolar bozukluğa sahip olma olasılığını artıran bazı durumlar, bipolar bozukluğu olan bir aile üyesine sahip olmak, yüksek stres veya travma döneminden geçmek, uyuşturucu veya alkol kullanımıdır. Bipolar bozukluğu teşhis etmek, tamamen kişinin semptomlarıyla ve bunların başka bir nedenin sonucu olup olmadığını belirlemekle ilgilidir. Ne kadar şiddetliler, ne kadar sürdüler, ne sıklıkta oluyorlar. En açıklayıcı semptomlar uyku, enerji, düşünce ve davranış değişiklikleriyle birlikte ruh halindeki iniş çıkışları içeren semptomlardır. Kişinin yakın arkadaşları ve ailesiyle konuşmak, genellikle doktorun bipolar bozukluğu, depresif bozukluktan veya ruh hali, düşünce ve davranış değişiklikleri içerebilen diğer psikiyatrik bozukluklardan ayırt etmesine yardımcı olabilir.
Bipolar bozukluk sürekli bakım gerektiren uzun süreli bir durumdur. Yılda 4 veya daha fazla duygu durum dönemi geçiren, uyuşturucu veya alkol sorunları olan kişiler tedavi edilmesi daha zor hastalık biçimine sahip olabilirler. Tedavi büyük bir fark yaratabilir. İyi tıbbi bakım, ilaç tedavisi, konuşma terapisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve arkadaşların ve ailenin desteği gibi şeylerin kombinasyonu ile kişi kendini daha iyi hissedebilir. Bipolar bozukluğun bilinen bir tedavisi yoktur. Yaşam boyu yönetim gerektiren kronik bir sağlık durumudur. İlaç tedavisinin yanında çeşitli terapi türleri de tavsiye edilir. Kişiler arası ve sosyal ritim terapisi, uykudan yemek yemeye kadar her şey için günlük bir rutine sahip olmanın ruh halinin sabit tutulmasına yardımcı olabileceği fikrine dayanmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi, kötü alışkanlıkların ve eylemlerin daha olumlu alternatiflerle değiştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca stresi ve diğer olumsuz tetikleyicileri yönetmeye öğretmeye de yardımcı olabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.